Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarladığım çantamın yapımına geçmeden önce sizlere çantamı tanıtayım. Bakın, fırfırlı, çift yönlü, çok şık ve kullanışlı bir model. İçi çok geniş, çift askılı. İsterseniz askısını bu şekilde kısa tutup elinizde taşıyabilirsiniz. İsterseniz uzun yapıp kolunuzda veya çapraz olarak kullanabilirsiniz. Yapımında 260 gram ip kullandım. Genişliğini ölçüyorum. 27 santim genişlikte. Yükseklik olarak 24,5. Yapımında çile kağıt ip kullandım. Kalın bir ip kullandım. Şu anda kullanacağım ipim ise yine çile kağıt ip. Daha ince bir ip kullanacağım arkadaşlar. Bir tık daha büyük olsun istiyorum. Bu çantamda 31 zincir üzerine örmüştüm. Yeni öreceğim çantamda ise 34 zincir üzerine öreceğim. Kullanacağım tığım ise 3,5 milim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, çantamın yapımına başlıyorum. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. 34 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi bir tık büyük yapalım. 34 tane zincirimi çektim. Zincirimizi ters çeviriyoruz. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın, ilk kesik çizgimiz. Hemen zincirimizin dibindeki kesik çizgimizden ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Aynı noktaya ikinci tekli trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya üçüncü tekli trabzanımı yapıyorum. 3 tane aynı noktaya tekli trabzan yaptım. Sıradaki kesik çizgime geçiyorum. Ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sıradaki kesik çizgime geçiyorum. Yine ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir kesik çizgimize birer tane tekli trabzan yapıyoruz. Zincirimizin sonuna kadar. Evet arkadaşlar, zincirimin sonuna yaklaştım. Son bir tane kesik çizgimiz kaldı. Son kesik çizgimize 3 tane aynı noktaya tekli trabzan yapıyoruz. 3 tane ördüm. Bakın, ilk yaptığım tekli trabzanımın, bakın, tepesine bir tane işaretleyici takıyorum. Son yaptığım tekli trabzanımın tepe boşluğuna bir tane daha işaretleyicimi taktım. Zincirimizin diğer yönüne geçiyoruz. Örgümüzü bu şekilde çekelim, düzgünleştirelim. Yine tekli trabzan örüyoruz arkadaşlar. Bakın, zincirimizin sonundaki bir tane öncesi arkadaşlar. Bakın, buradaki noktaya bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzanımızın karşı noktası. Sıradakine geçiyorum. Yine karşı noktasına bir tane tekli trabzan. Bu arada ipimizi örgümüzün arasında gizleyelim. Her bir tekli trabzanımızın karşı noktasına birer tane tekli trabzanlarımızı örelim. Bu şekilde arkadaşlar, buradaki noktaya kadar tek tek örmeye devam edelim. Bakın, örgülerimizin karşı noktaları. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son tekli trabzanımı ördüm. Bakın, sıramızın başında 3 tane aynı noktaya tekli trabzan örmüştük. İlk tekli trabzanımızın tepe boşluğuna çift tekli trabzan örüyorum. 1
2. İkinci sıramızın başındayız arkadaşlar. Bakın ilk yaptığım trabzanımın tepe boşuna bir tane işaretleyici taktım. Bir tane artırma yaptım. Yine sıradaki trabzanımın tepe boşuna çift örüyorum. 2 tane çift oldu. Sıradaki trabzanımızın tepe boşluğuna yine çift örüyorum. 3 tane çift ördük. Son ördüğüm trabzanımın tepe boşluğuna işaretleyicimi taktım. Artırma yaptık arkadaşlar. Buradan yine buradaki işaretleyicimizin bulunduğu noktaya kadar tek tek tekli trabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar, işaretleyicimin bulunduğu noktaya geldim. Bakın işaretleyicimi çıkartıyorum. Buradaki noktaya bir tane örüyorum. Ördüğüm trabzanımın tepe boşluğuna işaretleyicimi takıyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane daha ördüm, çift ördüm. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğuna yine çift örüyorum. Artırma yapıyoruz. 2 tane çift ördüm. Yine işaretleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım işaretleyicimin bulunduğu noktadaki trabzanımızın tepe boşluğuna çift ördüm. Son ördüğüm trabzanın tepe boşluğuna işaretleyicimi taktım. 3 tane tekli trabzanımız vardı. Artırma yaptığımız için 6 tane oldu. Yine tek tek trabzanlarımızı sabit örüyoruz. İşaretleyicimizin bulunduğu noktaya kadar her bir tekli trabzanımızın tepe boşluğuna birer tane tekli trabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramın sonuna geldim. İkinci sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde katladığım zaman 2 sıra ördüğümüzü anlayabilirsiniz. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bakın 6 tane tekli trabzanımız bulunmakta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tekli trabzanımızın tepe boşluklarına yine çift çift öreceğiz. Bakın buradaki noktaya bir tane örüyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane daha örüyorum. Artırma yapıyoruz. Üçüncü sıramızın başındayız. Her bir tekli trabzanımızın tepe boşluğuna çift çift örüyoruz. İkinci çiftimi ördüm. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Beşinci çift. Ve altıncı çift. Altı tane çift ördüm. 12 tane tekli trabzanımız oldu. İşaretleyicimi takıyorum. Son ördüğüm tekli trabzanımın tepe boşuna işaretleyicimi taktım. Bakın buradaki noktaya kadar tek tek örelim. Örgümüzü bu şekilde düzgünleştirelim. Evet arkadaşlar, örgümün diğer uç kısmına geldim. Yine işaretleyicimi çıkarıyorum.
İşaretleyicimi çıkardığım noktaya çift örüyorum. Bakın bir tane çift ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çift örelim. İkinci çift örüyorum. Üçüncü çiftimi örüyorum. Dördüncü çiftimi örüyorum. Beşinci çiftimi ördüm. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Altıncı çiftimi örüyorum. Altı tane çift ördüm. 12 tane tekli trabzanımız oldu arkadaşlar. Bakın buradaki işaretleyicimizin bulunduğu noktaya kadar tek tek örelim. Üçüncü sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramı tamamladım. Örgümüzü spiral olarak örüyoruz. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Bakın burada bir tane işaretleyicimizi bırakacağız. Üçüncü sıramızı tamamladık. Bakın oval olarak çantamızın tabanını yaptık. Bakın arkadaşlar, tepe boşluğundan değil, ara boşluğuna. Bakın bu şekilde tekli trabzan örüyorum. Hafif bol örüyorum. Sıra başımızı işaretleyelim. Yine sıradaki trabzanımızın ara boşluğunda. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Hafif bol örelim. Dördüncü sıramızdayız. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramın sonuna geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bakın tepe boşluğundan örmüştüm. Bakın diğerini ara boşluklardan ördüm. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ara boşluklardan örüyorum. Hafif bol örelim. Diğer çantamın üzerine bakın. Bu şekilde tutuyorum. Hafif büyük olsun istedim. Buradaki yüksekliği ölçüyorum. Fırfırımızın altından ölçüyoruz. Bakın bu şekilde 23 santim örmüştüm. Bakın bu şekilde 23 veya 24 santim yüksekliğe ulaşana kadar ara boşluklarından tekli trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 23 santim yüksekliğe ulaşana kadar ördüm. Hemen ölçüyorum. Bakın 23 santim yükseklikte. Spiral ördük. Sıra başı yapmadan ördük. Bakın sıra başımız yok. Bu şekilde tekli trabzanlarımızın ara boşluğundan ördüğümüz için minik minik boşluklar oluştu. İpimizi kesmeyelim. Çantamızın içinden ve dışından ütümüzü yapalım. Kaç tane tekli trabzanımız varsa sıramızda sayalım. Fırfır yapımına geçelim.
Evet arkadaşlar, çantamın ütüsünü yaptım. Trabzanlarımı tek tek saydım. 88 tane trabzanım bulunmakta. Sizler de sayın, farklılık olabilir arkadaşlar. 88 tane zincir çekeceğim. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. Düğümümüzü saymıyoruz arkadaşlar. 8 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde bir tık büyük yapıyorum. Sekiz tane zincirimi çektim. Bakın zincirimi arka yönünden ilk zincirimin kesik çizgisinden tığımı tıkıyorum. Bakın bu şekilde zincirimi örmeye devam ediyorum. 8 tane zincirimin üzerine devam ediyorum. 9, 10, 11. Bu şekilde devam edelim. ...88 tane zincirimi çektim. Bu şekilde yaparsanız zincirinizin dönmesini engellersiniz. Bakın buradan ilmeğimi alıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. İlk zincir kanadına bakın. Buradaki noktaya tekli trabzan yapıyorum. Sıradaki zincir kanadına geçiyorum. Tekli trabzan. Bu şekilde halka haline getirdiğimiz zincirimizin tüm çevresini tekli trabzan olarak örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincirimin sonuna yaklaştım. Her bir zincir kanadına birer tane tekli trabzanımı yaptım. Bu şekilde kontrol edelim. Bakın örgümüzü çekelim, düzgünleştirelim. Düz olduğundan emin olalım. İlk yaptığım tekli trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bu şekilde halka halinde tekli trabzanımızı ördük. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekelim. Tığım ipimi alıyorum. Bakın birleştirdiğimiz noktaya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı uzun yapalım. Bakın bu şekilde bir V oluşturdum. Tekrar tığım ipimi alıyorum. Bir tane atlıyorum, bir ileri, bir tane uzun ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. Yine bir tane V yaptım. Tığım ipimi aldım. Bir tane atlıyorum, bir ileri, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, aynı noktaya ikili trabzan. Bakın trabzanlarımızı uzun yapalım arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde örüyoruz. Bir atlıyoruz, bir ileri. Bir ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan. Evet arkadaşlar, tekli trabzanlarımızın üzerine V şeklinde ördük. Bakın bir zincir çekiyorum. Son V'min son ikili trabzanını yaptım. Bakın ilk baştan 4 tane zincir çekmiştik. 3. zincirimin kenarından bu şekilde örgümü birleştirdim. İç kısma geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Hemen V'mizin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Uzun bir şekilde bakın üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. Bakın ilmeğimizi uzun tutuyoruz. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı battım, ilmeğimi aldım. Üçlü trabzan. Zincirimizle birlikte 4 tane oldu. 2 tane daha yapıyorum.
2 defa doluyorum. Üçlü trabzan. 6 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tığıma bir defa ipimi doluyorum. Bakın 2 tane V'nin orta kısmındaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın V'mizin orta kısmına 6 tane uzun uzun üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım. 2 yaptım. 3 4 5 6 tane üçlü trabzan yaptım. Tığıma bir defa ipimi alıyorum. Bakın 2 tane V'mizin orta kısmına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapıyorum. 2 defa doluyorum. Buradaki V'mizin orta kısmına 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Uzun uzun. Evet, 6 tane yaptım. Yine V'mizin ortasındaki birleştiği noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın buradaki noktaya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Son olarak bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi kesiyorum. Birleştirmeden kesiyorum. Bakın buradan zincirimizin kenarından ipimi geçirdim. Son ördüğüm ikili trabzanın arka kanadından, tek kanadından ipimi yine arka tarafa çektim. Zincirimizin etrafından bu şekilde ipimi gizliyorum. Zincirimizi başlarken kullandığımız ipimizin fazlasını da gizleyelim. Ördüğümüz fırfırı bakın bu şekilde elimizle el ütüsü yapalım. Örgümüze birleştirelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elimizle bu şekilde ördüğümüz fırfırı düzgün bir şekilde alalım.
ve çantamızla birleşik olarak örelim. Bakın bu şekilde çantamızın alt bölümünden takıyorum. Bakın son olarak bir tane sık iğne örüyorum. İpimi çektim. Bakın zincirimizin iki kanadı. Buradan ipimi fırfırımın üzerinden çektim. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın birleştirdiğim noktadan. Yine birleştirdiğimiz noktadan birleşik olarak tekli trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma ipimi aldım. Sıradaki bakın zincirimizin iki kanadı. Sıradaki trabzanımızın tepe boşluğu. Birleşik olarak tekli trabzanımı yapıyorum. Bakın yine tığıma ipimi aldım. Sıradaki zincirimin iki kanadı. Bakın sıradaki tekli trabzanımızın tepe boşluğu. Bu şekilde ördüğümüz fırfırı birleşik olarak örelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna yaklaştım. Bakın birleşik olarak birebir ördüm. Son tekli trabzanımı da yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde birebir. İlk yaptığım tekli trabzanımın ara boşluğundan bakın bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine tekli trabzan örüyoruz. Trabzanlarımızın ara boşluğundan alıyoruz arkadaşlar ilmeğimizi. Bakın bu şekilde bir tane tekli trabzan yaptım. Tepe boşluğu değil, ara boşluğundan. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sıra birleşik olarak ördük ve ikinci sıramızda tekli trabzan ördüm. Ara boşluklardan ördüm. Sıramın sonuna geldim. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Birleştirdiğim noktaya bakın kaydırma tekniği yapıyorum. Sıradaki ilmeğimi ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bakın bu şekilde kaydırma tekniği yapıyorum. Bir sıra bu şekilde kaydırma tekniklerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, kaydırma tekniği yaptık. Son sıramızda sıramın sonuna yaklaştım. Bakın kaydırma tekniği yaptığımız kenarımız bu şekilde. Yapmadığımız kenarımız bu şekilde. Daha dolgun, daha sert bir şekilde oluyor örgümüz. Son birkaç tane kaldı. Evet. Birleştirmeden ipimi kesiyorum. Bakın ilk yaptığımız kaydırma tekniğimizin altından ipimi arka tarafa çekiyorum. Son yaptığımız kaydırma tekniğimizin arka kanadından, tek kanadından ipimi çektim. İpimizi arka tarafa gizleyelim. Fırfırımızı taktık. Bakın bu şekilde fırfırlarımızı
düzgün bir şekilde alalım ve üzerine ütü yapalım arkadaşlar. Ütümüzü yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Askımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, çantamızın askısını yapacağız. İpimizi bir miktar uzun bırakalım. Dikişte kullanacağız. İpimi düğümlüyorum. 2 tane zincir çekelim. 2 zincirimi çektim. İlmeğimizi uzun tutalım. Bakın bu şekilde tığımı ipimi aldım. İlk zincirimin ara boşundan tığımı batırdım, ilmeğimi aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. İlmeğimizi bol tutuyoruz. Tığıma ipimi aldım. Bir defaya mahsus ön yönden tığımı batırdığım ilmeğimi aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. İlmeğimizi bol tutuyoruz arkadaşlar. Bakın tığıma ipimi aldım. Örgümü çevirdim. Bakın buradan tığımı batırdım. 3 tane ilmek. Bakın 3 ilmeğimizin ara boşluğundan tığımı taktım, ilmeğimi aldım. Tığımızdaki 3 ilmeğimizi tek seferde boşaltıyoruz. Tekrar aynı yöne dönüyoruz. Tığımı ipimi aldım. Yine arka yönünden bakın. 3 ilmeğimin ara boşluğundan tığımı batırdım, ilmeğimi aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. İlmeğimizi bol tutuyoruz. Tekrar aynı yöne dönüyoruz. Tığıma ipimi aldım. Bakın yine aynı şekilde arkadaşlar. İlmeğimi alıyorum. Tek seferde boşaltıyorum. Tekrar dönüyorum. Sürekli aynı yöne dönüyoruz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. 110 santim uzunluğa ulaşana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, 110 santim uzunluğa ulaştım. Sizler tabii ki istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. İpimizi uzun keselim arkadaşlar. Dikişte kullanacağız. Bu şekilde 2 adet askımızı yapalım. Evet arkadaşlar, çantamın fırfırının üzerine bakın bu şekilde hafif ütü yaptım. Fazla yüksek durmasın. Askımın bir tanesini diktim. Diğerini de birlikte dikelim. Bakın bu şekilde tam karşı noktasına, buradaki bıraktığımız mesafe bakın. Ördüğümüz askının çevresinden dikiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde.
Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde dikiyoruz. Diğer askımızda yine karşı noktasından bu şekilde dikelim. Bir adet çıt çıt dikelim. Çantamızı bitirelim. Evet arkadaşlar, çantamızın yapımı bitti. Askılarını diktim. Çıt çıtını diktim. Bakın içi çok geniş, kullanışlı, çok şık ve gösterişli bir model. Fırfırlarımız her iki yönde de çift yönlü bir çanta modeli arkadaşlar. İsterseniz kolunuzda, isterseniz çapraz olarak kullanabilirsiniz. Bir tık daha büyük olsun istedim. Zincir sayısını fazla yaptım. 34 zincir üzerine ördüm. Genişliğini ölçüyorum. 29 santim genişlikte. Yükseklik olarak 25 santim. İpim daha ince olduğu için daha az ip kullandım. 230 gram ip kullandım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.